Diogo Jota on his debut. Jota, great feet, Jota's in! Futbol, hayatın kendisi gibi. Nefes alıp verir, sevinir, yas tutar. Bazı isimlerse bu oyunun ritmini kalbimize kazır. 4 Aralık 1996'da Porto'da doğan Diogo José Teixeira da Silva, yani bizim bildiğimiz adıyla Diogo Jota, 28 yıllık ömründe milyonlara ilham oldu. Şimdi çok erken sönen o yıldızın ışığını takip ederek geride bıraktığı izleri birlikte hatırlayacağız. Bu video onun tutkuyla dolu yolculuğuna, ailesine, takım arkadaşlarına ve attığı gollere saygı duruşudur. Ufak tefek, dalgın bakışlı, elinde her zaman bir futbol topu. Porto'nun arka mahallelerinden Gondomar'ın dar sokaklarına kadar yankılanan o ayak sesleri, daha 9 yaşındayken Gondomar altyapısına açılan bir kapıyı araladı. Jota çalışkan bir işçi ailesinin çocuğuydu. Annesi Isabel ev işlerini çekip çevirirken babası Joaquim hem vinç operatörlüğü yapar hem de zaman buldukça Diogo'yu antrenmanlara taşırdı. Futbola gönül vermiş babasının gölgesinde Diogo tüm yorgunlukları bir çalımla unutturacak kadar kararlıydı. Gondomar'da geçirdiği 8 yıl boyunca yaşıtlarından daha sessiz ama çok daha tutkuluydu. 16 yaşında Paços de Ferreira'nın dikkatini çektiğinde artık çocuk değil, hayalini taşıyan bir gençti. Kulübün yurtlarında kalmaya başladı. Ailesinden uzakta, disiplini ve yalnızlığı erken yaşta öğrendi. Antrenörleri onu yılmayan, sessiz bir fırtına diye tanımlardı. Topu kaptığını gören çocuklar geri çekilir, Jota ise hep ileriye koşardı. 16 yaşında kulübün akademisinde oynamak için para ödemesi gerekiyordu. Bir röportajında bu durumu şöyle anlatıyor. Bunun benim için en zor şey olduğunu hatırlıyorum. Çünkü kulübe ödeme yapmak için verdikleri mücadeleyi görebiliyordum. Ve sanırım bu bana asla ödeyemeyeceğim bir borç yükledi. Ama tabii ki ödemeye çalıştım. 2014'te Premier Liga'ya adım attığında henüz 17 yaşındaydı. Takımıyla gol atan en genç oyuncu olmasının ardından Portekiz basınında tüm gözler Jota'nın üzerindeydi. 2016'da Atletico Madrid'e transferiyle bütün devlerin dikkatini çekti. Fakat Atletico Madrid'de asla beklenen patlamayı gösteremedi. Atletico Madrid Jota'yı ilk sezonunda Porto'ya, ondan sonraki sezonda ise Wolverhampton'a kiraladı. Gerçek patlama kiralık gittiği Wolverhampton'da geldi. 2017-2018 Championship sezonunda 17 gol 6 asistle Wolves'u Premier Lig'e taşıyan isimdi. Taraftarlar ona Jota the Slaughter lakabını o yıllarda taktı. Çünkü en dar açıdan, en kritik anda topu filelere gönderme becerisi vardı. Gol sevinçlerinde ise hep aynıydı. Yumruklar havada, gözler tribünde, çocukluk heyecanı hala içindeydi. Daha sonradan her yerde en yakın arkadaşım diye bahsedeceği Ruben Neves'le de burada tanıştı. 2020 yılı Jota'nın kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Yaklaşık 45 milyon sterlin karşılığında Liverpool'a transfer oldu. Klopp onu uzun zamandır aradığımız parça olarak tanımladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Liverpool formasıyla Midtjylland'a attı. Bir hafta sonra ise Atalanta deplasmanında ilk Şampiyonlar Ligi hat-trick'ini kaydederek adını iyiden iyiye Avrupa sahnesine yazdırdı. Liverpool formasıyla en verimli Premier Lig sezonunu 2021-2022 sezonunda geçirdi. 35 lig maçında 15 gol attı. 2024-2025 sezonunda ise Liverpool'un Premier Lig şampiyonluğuna 26 maçta 6 gol 3 asistlik katkıda bulundu. Toplam Liverpool istatistikleri şöyleydi: 182 maç, 65 gol, 26 asist. Her golünden sonra tribünlerde çalan meşhur tezahürat hala yankılanıyordu. Takım arkadaşları ona sessiz lider derdi. Çok konuşmazdı ama soyunma odasında buz gibi anlarda bile ortamı yumuşatırdı.
TikTok videolarında oyuncular ona esprili şekilde en kötü Uno oyuncusu diyor ve Jota alçak gönüllü bir şekilde gülümseyerek karşılık veriyordu. O sessiz güçtü ve takımına güçlü duygusal bağlar kurmuştu. 14 Kasım 2019'da Portekiz milli takımına ilk kez çağrıldı. Ve dakika 83'te idolü Cristiano Ronaldo'nun yerine oyuna girerek Litvanya karşısında Portekiz formasıyla ilk maçına çıktı. Portekiz formasını sırtına geçirdiğinde çocukluk hayali gerçek oldu. 2019'da kadroda şans bulamasa da Uluslar Ligi zaferi yaşadı. 5 Eylül 2020'de Hırvatistan karşısında ilk milli takım golünü kaydetti. 2024'te Euro'da grup aşamasında forma giydi fakat çeyrek finalde Fransa'ya elendi. Tarihler 8 Haziran 2024'ü gösterdiğinde ise milli takımda ilk golünü atarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiği Hırvatistan'a karşı bu sefer de milli takımdaki son golünü atacağından habersizdi. Ve kaderin cilvesi midir bilinmez, son golünü attığı 8 Haziran'dan tam bir yıl sonra yine 8 Haziran'da Münih'teki finalde İspanya'yı penaltılarla yenerek ikinci Uluslar Ligi zaferini kazandı. Ama bu onun milli takım kariyerindeki son kupa oldu. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan. Ne özlemi hasret suçu doğası. 13 yaşında tanıştığı, çocukluk aşkı ve 3 çocuğunun annesi Rute Cardozo ile 22 Haziran'da evlendi. O anları Instagram hesabından asla unutamayacağımız gün başlığıyla paylaştı. Düğününden sadece birkaç gün sonra Jota'nın sezon öncesi kampı için İngiltere'ye dönmesi gerekiyordu. Akciğerindeki küçük bir operasyon sonucu doktorları uçağa binmemesini önermişti. Doktorları dinleyen Diogo Jota, kardeşi Andre Silva ile beraber İngiltere'ye dönmek üzere arabayla yola koyuldu. 3 Temmuz 2025. Zamora'nın karanlık otoyolunda vakit gece yarısını geçmişti. Araç kontrolden çıktı. Alevler gökyüzünü boyadı. Diogo ve kardeşi Andre çarpışmada hayatlarını yitirdi. Bu Jota'nın düğününden sadece 11 gün sonraydı. Haber Merseyside'a ulaştığında Enfield'ın ışıkları söndürüldü. Stadın dışındaki bayrak yarıya indirildi. Kale önüne artık emekli edilen kırmızı 20 numaralı formalar yığıldı. Jota, Liverpool'un son 20 numarasıydı. Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, ne söylenir, şok ve acının inanılmaz derecede taze olduğu böyle bir zamanda kim ne söyleyebilir? Keşke söyleyecek kelimelerim olsaydı ama olmadığını biliyorum dedi. Gözlerin aradığı idolü Cristiano Ronaldo ise cenaze töreninin önüne geçmemek için cenazeye katılmazken ona hayat anlamsız, daha yeni milli takımda beraberdik, daha yeni evlendin, ailene, eşine, çocuklarına başsağlığı diliyorum ve her zaman onların yanında olacağını biliyorum. Diogo ve Andre, sizi çok özleyeceğiz sözleriyle veda etti. En yakın arkadaşı Ruben Neves, haberi aldığı gün Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçı için Amerika'daydı. Sahada yapılan saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Maçın ardındansa direkt Gondomar'a uçtu ve en yakın arkadaşını son yolculuğuna uğurladı. Ruben Neves, Jota'ya şu sözlerle veda etti. Her neredeysen, biliyorum bunu okuyacaksın. Daha önce hiç bu kadar duygusal olmamıştık belki. Şimdi biraz pişmanım da. Ama senin benim için ne kadar önemli olduğunu sen de biliyorsun. Tıpkı benim senin için ne ifade ettiğimi bildiğim gibi. Bir dosttan fazlasıyız. Aileyiz. Ve sadece biraz uzakta bir sözleşme imzaladın diye bu değişmeyecek. Milli takıma gittiğimde sen her zamanki gibi yanımda olacaksın. Akşam yemeğinde, otobüste, uçakta yanımda olacaksın. Gülmeye, plan yapmaya, hayatlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Senin orada, uzakta ama bizi düşünüp beklerken ben de senin her zaman yanımda olmanı sağlayacağım ve ailenin hiçbir şeyden eksik kalmamasını sağlayacağım. Hayat bizi bir araya getirdi ve artık bizi ayıramaz. Birlikte çok güzel şeyler başardık. Daha başaracak çok şeyimiz var, bunu biliyorum. Bugünden itibaren sahaya benimle birlikte çıkacaksın ve tanıştığımız sahnede birlikte yürümeye devam edeceğiz. Diogo, seni seviyorum. Bu acı kulüp renklerini, sınırları, lig rekabetini unutturdu. Futbol dünyası tek yürek, tek ağız aynı cümleyi fısıldadı. Descansa en paz campeão.